uzay, sonsuzluğa açılan kapılarla doludur. Yıldızlar arasında seyahat eden ışık hüzmeleri, galaksilerin hareketi ve karanlık boşlukların gizemi. Hepsi, evrenin karmaşık birer parçasıdır. Ancak, bu muazzam manzaraların arkasında yatan, büyük bir güç vardır. Uzayın derinliklerinde, cisimlerin birbirlerini çekme gücü, evrenin en temel etkileşimlerinden biridir. İşte bu belgeselde, bu evrensel fenomeni anlamak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Uzayın sonsuz boşluklarında, kütle çekimi, yıldızları bir araya getirir, gezegenleri yörüngelerinde tutar ve galaksileri bir arada tutar. Sir Isaac Newton'un evrensel çekim yasası, bu gücün basit ve anlaşılabilir bir formülasyonunu sunar. Ancak, 20. yüzyılın başlarında, Albert Einstein, evrenin işleyişini tamamen değiştiren bir keşif yaparak, kütle çekimi ve uzay zamanın nasıl birleştiğini ortaya koydu. Einstein'ın genel görelilik teorisi, kütle çekimi ile uzay zamanın birbirini nasıl etkilediğini açıklar. Bir cisim, uzay zamanın dokusunu eğerek, etrafındaki diğer cisimleri kendine doğru çeker. Bu eğrilik, adeta birer izdüşüm gibi, uzayda yolculuk eden her şeyi etkiler. Bu belgeselde, kütle çekimiyle ilgili temel kavramları keşfedecek, uzayın derinliklerindeki bu gizemli gücü anlamak için, gerekli temel taşları inşa edeceğiz. Sonsuzluğa açılan kapıların ardındaki bu muazzam kuvveti anlamak için, kütle çekiminin, evrendeki olağanüstü etkisine tanık olacağız. Kütle çekimi, evrende var olan cisimlerin, birbirlerini çekme gücü olarak tanımlanır. Bu kavram, gökbilimden günlük hayata kadar, geniş bir yelpazede etki gösterir ve evrenin temel kuvvetlerinden birini oluşturur. Evrenin yapısını anlamak için, kütle çekimi kavramını kavramak, hayati öneme sahiptir. Kütle çekimi, bir cismin kütlesinin, diğer cisimler üzerindeki çekim etkisini belirler. Isaac Newton'un evrensel çekim yasası, cisimlerin kütlelerine ve aralarındaki mesafelere bağlı olarak, çekim kuvvetini hesaplamak için temel bir araç sağlar. Bu yasa, gök cisimlerinin hareketlerini, gezegenlerin yörüngelerini ve diğer astronomik olayları açıklamak için kullanılır. Kütle çekimi, sadece gökbilimde değil, aynı zamanda, günlük yaşamımızda da karşımıza çıkar. Yere düşen bir elmanın, yere düşme sebebi, dünyanın kütlesi etrafında oluşan kütle çekimi etkisidir. Aynı şekilde, bir topun havada yükselmesi ve düşmesi de, kütle çekimi kavramıyla açıklanabilir. Bu fiziksel kuvvet, Güneş sisteminde, gezegenleri yörüngelerinde tutar ve Güneş etrafındaki hareketlerini düzenler. Galaksiler arasında, yıldızları bir araya getirir ve galaktik yapıları şekillendirir. Ayrıca, kara deliklerin oluşumu ve evrimi gibi, evrenin en gizemli olgularının anlaşılmasında da kritik bir rol oynar. Isaac Newton'un evrensel çekim yasası, modern fizik biliminin temel taşlarından biridir ve evrenin nasıl işlediğini anlamamıza büyük katkı sağlamıştır. İngiliz fizikçi ve matematikçi Isaac Newton, 17. yüzyılın sonlarında, evrenin hareketini ve gezegenlerin yörüngelerini açıklamak için, evrensel çekim yasasını formüle etti. Bu yasa, tüm maddelerin birbirini çektiği ve çekim kuvvetinin, kütlelerin ve aralarındaki mesafenin bir fonksiyonu olduğunu ifade eder. Newton'un evrensel çekim yasası şu şekildedir. İki kütle arasındaki çekim kuvveti, bu kütlelerin birbirlerine olan kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılıdır ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Bu yasa, gezegenlerin, Güneş'in çevresindeki hareketlerini, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini ve birçok gök cismiyle ilgili diğer gözlemleri açıklamak için kullanılır. Örneğin, Dünya'nın yüzeyine düşen bir elmanın düşüşü ile, Güneş'in çekim kuvveti altında hareket eden bir gezegenin yörüngesi arasında, temelde aynı prensipler vardır. Evrensel çekim yasası, temelde, kütlelerin birbirini çektiği ve bu çekim kuvvetinin, kütle ve mesafeyle belirlendiği bir kavramı ifade eder. Bu yasa, birçok fizik ve astronomi probleminin çözümünde kullanılır ve modern astrofizik ve mekanik bilimlerinin temelini oluşturur. Newton'un bu keşfi, bilimsel devrimi hızlandırmış ve evrenin işleyişi hakkındaki anlayışımızı derinleştirmiştir. Evrensel çekim yasası, onun bilimsel dehasının ve keşiflerinin önemli bir örneğidir. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi ise, 20. yüzyılın en önemli bilimsel keşiflerinden biridir. Evrenin yapılanmasını ve kütle çekimi ile ilgili temel prensipleri derinlemesine değiştirmiştir.
Genel görelilik teorisi, 1915 yılında Albert Einstein tarafından geliştirilmiştir. Bu yasa, kütle çekiminin uzay ve zamanın kavislenmesine neden olduğunu ve bu kavislenmenin cisimlerin hareketini belirlediğini öne sürer. Genel görelilik, evrenin büyük ölçekli yapısını ve kozmolojik fenomenleri açıklamak için kullanılan temel bir çerçevedir. Einstein'ın genel görelilik teorisi, kütle çekiminin temelinde yatan mekanizmayı şu şekilde açıklar. Bir kütle, uzay ve zaman dokusunu eğip bükerek, diğer cisimlerin bu eğilmiş uzay zamanda yollarını takip etmelerine neden olur. Bir cismin kütle çekimi, çevresindeki uzay zamanda bir eğrilik oluşturur ve bu eğrilik, diğer cisimlerin hareketini etkiler. Bu eğrilik, cisimler arasındaki hareket yörüngelerini belirler. Uzay zaman, bir çeşit kumaş gibi düşünülebilir. Büyük bir cisim, örneğin bir gezegen veya yıldız, bu kumaşı büker ve eğrilmesine sebep olur. Cismin kütlesi, uzay zamanda bir çukur oluşturur ve diğer cisimler, bu çukurun etrafındaki eğriliği izleyen yörüngelerde hareket ederler. Bu durum, bir topun, bir çukurun içine düşüp, dairesel bir yörünge boyunca hareket etmesine benzer. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre, kütle çekimi, aslında bu uzay zamanın eğrilmesinden kaynaklanır. Cisimler, uzay zamanın eğriliği içinde serbestçe hareket ederler, fakat bu eğrilik, onların hareket yörüngelerini belirler. Dolayısıyla, bir cismin diğerine çekilmesi, sadece bu cisimler arasındaki uzay zamanın geometrisinin bir sonucudur. Genel görelilik teorisi, Isaac Newton'un evrensel çekim yasasından önemli ölçüde farklıdır. Newton'un çekim yasası, kütleler arasındaki doğrudan çekim etkileşimini tanımlar ve çekim kuvvetini açıklamak için uzay-zaman kavramını kullanmaz. Einstein'ın genel görelilik teorisi ise, kütle çekimini, uzay-zamanın kavislenmesi olarak açıklar ve bu kavislenme, cisimler arasındaki gözlemlenen çekim etkisini belirler. Genel görelilik teorisi, kütle çekimi hakkında daha derinlemesine bir anlayış sağlar ve birçok gözlemlenen fenomeni açıklamak için kullanılır. Örneğin, genel görelilik, galaksilerin dönmesi, kara deliklerin varlığı ve evrenin genişlemesi gibi kozmolojik olguları açıklamak için önemli bir rol oynar. Ayrıca, genel görelilik, gravitasyonel dalgalar gibi önemli fiziksel fenomenlerin varlığını da öngörür. Einstein'ın genel görelilik yasası, modern fizik ve kozmolojide devrim niteliğinde bir keşif olarak kabul edilir ve günümüzde aktif bir araştırma alanı olarak büyük ilgi görür. Evrenin genişlemesi ve kütle çekimi, kozmolojinin temel konularından ikisidir ve birbirleriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Bu kavramları daha iyi anlamak için, evrenin yapısını ve nasıl işlediğini anlamak önemlidir. Evrenin genişlemesi, gözlemler ve kozmolojik teoriler aracılığıyla keşfedilmiş, önemli bir fenomendir. Büyük patlama teorisine göre, evren, çok sıcak ve yoğun bir noktadan başlayarak, genişlemeye başladı. Bu genişleme devam etmekte ve evrenin her noktası, diğer noktalardan uzaklaşıyor gibi görünmektedir. Evrenin genişlemesi ve kütle çekimi arasındaki ilişki, genel görelilik yasasıyla daha derinlemesine anlaşılır. Büyük bir kütle, uzay-zaman dokusunu bükerek, çevresinde bir çukur oluşturur. Diğer cisimler, bu çukurun eğriliği boyunca hareket eder. Evrenin genişlemesi de, genel görelilik teorisine dayanır. Evrenin genişlemesiyle birlikte, uzay-zamanın kendisi genişler ve evrenin genişlemesi, uzay-zamanın yapısını da etkiler. Bu bağlamda, evrenin genişlemesi, uzay-zamanın genişlemesiyle birlikte gelişirken, kütle çekimi de, bu genişlemede bir rol oynar. Evrenin genişlemesiyle birlikte, cisimler arasındaki uzay-zamanın kavislenmesi de değişebilir. Dolayısıyla, evrenin genişlemesi ve kütle çekimi, evrenin yapısını ve nasıl evrildiğini anlamak için, bir arada ele alınması gereken önemli kavramlardır. Kütle çekimi, galaksi oluşumundaki temel bir etkendir ve evrende gözlemlenen galaksi yapılarının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Galaksiler, yıldızlar, gaz ve toz ve karanlık madde gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Kütle çekimi, bu bileşenlerin bir araya gelerek galaksi oluşturmasında kilit bir faktördür. Evrenin erken evrelerinde, kozmik zaman ölçeğindeki küçük yoğunluk dalgalanmaları, yerçekimi etkisiyle büyür ve bir araya gelir. Bu yoğunluk dalgalanmaları, belirli bir ölçekte, yerçekimi etkisiyle büyür ve yerçekimi kuvvetiyle daha fazla maddeyi çeker.
Bu durum, gaz ve toz bulutlarının çökmesine, yoğunlaşmasına ve daha büyük yapılar olan galaksilerin ve galaksi kümelerinin oluşmasına yol açar. Galaksilerin oluşumunda karanlık madde de önemli bir rol oynar. Karanlık madde, normal madde ile etkileşime girmez. Ancak yerçekimi yoluyla normal maddeyi çeker ve toplar. Galaksilerin dış bölgelerinde ve galaksi kümelerinin çevresinde bulunan karanlık madde, normal maddenin çekirdeklerinin çevresinde dolanarak onların yerçekimini güçlendirir. Bu da galaksilerin daha büyük bir ölçekte bir araya gelmesini ve galaksi kümelerinin oluşumunu etkiler. Kütle çekimi, galaksiler arasındaki etkileşimleri ve birleşmeleri de yönlendirir. Büyük ölçekli yapıların evriminde, galaksiler bir araya gelerek, daha büyük galaksi kümelerini oluşturabilir veya birleşerek, daha büyük galaksileri meydana getirebilir. Bu süreçler, kütle çekiminin, galaksi oluşumu üzerindeki etkisini gösterir. Kütle çekimi dalgalarının keşfi, bilim tarihinde önemli bir kilometre taşıdır ve 20. yüzyılın en önemli bilimsel başarılarından biri olarak kabul edilir. Kütle çekimi dalgaları, Albert Einstein'ın 1915 yılında geliştirdiği genel görelilik teorisine dayanır ve bu teori, kütle çekiminin uzay-zaman dokusunun eğrilmesine neden olduğunu öngörür. Kütle çekimi dalgalarının keşfi, 1970'lerin sonlarına doğru ve 1980'lerin başlarında çeşitli bilim insanlarının çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti. Ancak bu dalgaların doğrudan gözlemlenmesi için teknolojinin gelişmesi ve hassas ölçüm cihazlarının kullanılabilir duruma gelmesi gerekiyordu. Lazer interferometre kütle çekim dalga gözlemevi gibi büyük ölçekli yer tabanlı gravitasyonel dalga dedektörleri, kütle çekimi dalgalarını doğrudan algılayabilecek kadar hassas ölçümler yapabilecek teknolojik altyapıya sahipti. LIGO gözlemevi, Louisiana ve Washington eyaletlerinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki lazer interferometrelerden oluşur ve kütle çekimi dalgalarının geçişi sırasında uzay zamanın küçük bir değişikliğini bile algılayabilir. Kütle çekimi dalgalarının ilk keşfi 14 Eylül 2015 tarihinde lazer interferometre kütle çekim dalga gözlemevi tarafından gerçekleştirildi. Bu tarih, iki kara deliğin birleşmesi sonucunda oluşan kütle çekimi dalgalarının ilk doğrudan gözlemlendiği tarihtir. Bu olay, iki kara deliğin çarpışması sırasında meydana gelen kütle çekimi dalgalarının LIGO gözlemevi dedektörleri tarafından algılanmasıyla gerçekleşti. Bu keşif, Einstein'ın genel görelilik teorisinin bir kez daha doğrulanmasını sağladı ve kütle çekimi dalgalarının doğrudan gözlemlenmesi, modern astrofizik ve kozmolojinin bir dönüm noktası oldu. Kütle çekimi ve kuantum fiziğinin birleştirilmesi, fizikçilerin uzun zamandır üzerinde çalıştığı önemli bir amaçtır. Ancak, bu iki alan arasındaki teorik uyumsuzluklar ve zorluklar nedeniyle bu birleştirme henüz tam olarak başarılamamıştır. Kuantum fiziği, atomaltı parçacıkların ve alanların davranışını tanımlar ve oldukça başarılıdır. Bununla birlikte, genel görelilik yasası, kütle çekiminin uzay zamanı nasıl eğip büktüğünü ve büyük ölçekli evrensel fenomenleri açıklar. Kuantum fiziği ve genel görelilik, farklı ölçeklerde ve farklı koşullarda geçerli olan teorilerdir. Fizikçiler, kuantum fiziği ve genel görelilik arasında uyumlu bir yasa oluşturmak için çeşitli teoriler geliştirmişlerdir. Bunlardan biri, döngüsel evren teorisi gibi, kuantum mekaniği ve genel göreliliğin birleşimini sağlamaya çalışır. Diğer bir yaklaşım, sicim teorisi gibi, temel parçacıkları ve kütle çekimini tek bir matematiksel çerçevede birleştirmeye çalışır. Döngüsel evren teorisi, evrenin sonsuz bir döngü içinde var olduğunu öne süren bir kozmolojik modeldir. Bu teoriye göre, evren sürekli olarak genişler, ardından büzülür ve sonunda tekrar genişleyerek yeni bir döngü başlatır. Her döngü, bir öncekine benzer koşulları içerir ve temel fiziksel yasaların değişmediği bir süreklilik gösterir. Döngüsel evren teorisinin temel dayanağı, evrenin başlangıcının ve sonunun olmadığı, sonsuz bir döngü içinde var olduğu düşüncesidir. Bu model, klasik büyük patlama teorisine alternatif bir açıklama sunar ve evrenin varoluşunu daha kapsamlı bir perspektiften ele alır. Uzay zamanın sonsuz bir döngü içinde genişleyip büzülerek devam ettiğini varsayar. Bu teori, genel göreliliği, kuantum mekaniği ile birleştirmeye çalışır ve evrenin en küçük ölçeklerinde nasıl davrandığını açıklamak için kullanılır.
Sicim teorisi ise, temel parçacıkları ve kuvvetlerin taşıyıcılarını açıklamak için kullanılan bir teoridir. Aynı zamanda, kuantum kütleçekimini de açıklamak için potansiyel bir adaydır. Evrenin en küçük ölçeklerinde, parçacıkların hareketini birer sicim olarak düşünür ve bu teori, kuantum kütleçekimini genel görelilikle uyumlu bir şekilde açıklamaya çalışır. Erişkin kütleçekimi teorisi ise, uzay zamanın ve kütleçekiminin birleşik bir açıklamasını sunmak için kuantum entropi kavramını kullanır. Erişkin kütleçekimi teorisi, kütleçekiminin birçok mikroskopik parçacıkların toplamının bir sonucu olduğunu öne sürer ve genel görelilik kuramının sadece makroskopik düzeyde geçerli olduğunu iddia eder. Kuantum kütleçekimi teorilerinin deneysel olarak doğrulanması zordur, çünkü bu tür olaylar genellikle mikroskobik ölçeklerde veya çok yüksek enerji seviyelerinde meydana gelir. Mevcut teknoloji, kuantum kütleçekimi etkilerini doğrudan ölçmek için yeterince hassas değildir. Kuantum kütleçekimi probleminin çözülmesi, modern fizik ve kozmolojideki en büyük meydan okumalardan biridir. O alandaki ilerlemeler, belki de yeni bir fizik paradigmasının doğmasına ve evrenin daha derin bir anlayışına yol açabilir. Kütleçekimsel radyasyon, kara delikler veya nötron yıldızları gibi kütlesel nesnelerin ivmelenmesi veya değişen kütlesi gibi hızlandırıcı etkilerin sonucunda ortaya çıkan bir tür elektromanyetik olmayan radyasyondur. Bu radyasyon, genel görelilik teorisi tarafından öngörülen ve Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanan bir fenomendir. Uzay zamandaki kütlesel nesnelerin hızlandırılması veya değişen kütlesi gibi ivmelenen sistemlerden yayılır. Bu nedenle, büyük kütleli cisimlerin birbirlerine dönmesi veya birbirlerine çarpması gibi durumlarda kütleçekimsel radyasyon üretebilir. Uzay zamanda enerji ve momentum taşır. Bu durum, ivmelenen kütleli nesnelerin enerji ve momentumunun radyasyon yoluyla dışarıya aktarılması anlamına gelir. Kütleçekimsel radyasyon, ışık hızında yayılır. Bu özellik, evrenin çeşitli noktalarındaki kütleçekimsel etkileşimlerin hızla birbirinden uzaklaşan gözlemciler tarafından tespit edilebileceği anlamına gelir. Genellikle büyük kütleli nesnelerin hızlandırılması veya birleşmesi sırasında ortaya çıkar. Kara delik birleşmeleri veya nötron yıldızı çarpışmaları gibi olaylar, kütleçekimsel radyasyonun belirgin bir şekilde yayılmasına neden olabilir. Kütleçekimsel radyasyonun doğrudan gözlemlenmesi, LIGO gözlemevindeki gibi kütleçekimi dalgalarını tespit eden dedektörler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemler, genel görelilik teorisinin doğruluğunu onaylamış ve kütleçekimsel radyasyonun gerçek bir fenomen olduğunu kanıtlamıştır. Yerçekimi ivmesi ise, bir cismin dünya yüzeyine düşerken ivmelendiği hızı ifade eder. Dünyanın yüzeyinde genellikle 9,81 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle ifade edilir. Yerçekimi ivmesi, yerçekimi kuvvetinin nesnenin kütlesiyle orantılı olduğu ve dünya yüzeyine olan mesafenin uzaklığıyla ters orantılı olduğu Newton'un evrensel çekim yasasına dayanır. Yüzeyden yükseklik arttıkça yerçekimi ivmesi azalır. Çünkü uzaklık artar. Ancak yüzeye yaklaştıkça yerçekimi ivmesi artar. Çünkü nesne yeryüzüne daha da yaklaşır. Yerçekimi ivmesi, fizikte birçok hesaplama ve deneyde önemli bir role sahiptir. Örneğin, nesnelerin serbest düşüş hareketi, atışlar, asansörlerin ivmelenmesi gibi birçok durumda yerçekimi ivmesi dikkate alınır. Ayrıca, bu ivme, mühendislik ve fizik alanlarında birçok problemde kullanılır ve hesaplamalarda temel bir değer olarak kabul edilir. Diğer gezegenlerde yerçekimi ivmesi farklılık gösterebilir. Çünkü yerçekimi ivmesi, bir gezegenin kütle ve boyutuna bağlıdır. Her gezegenin kütlesi ve yarıçapı farklı olduğu için, yerçekimi ivmesi de farklı olacaktır. Örneğin, Dünya'nın yerçekimi ivmesi, yaklaşık olarak 9,81 metre bölü saniye karedir. Ancak, diğer gezegenlerde bu değerler farklı olabilir. Örneğin, Mars'ta yerçekimi ivmesi, Dünya'dakinden daha düşüktür ve yaklaşık olarak 3,7 metre bölü saniye karedir. Bu durum, Mars'taki bir nesnenin, Dünya'ya kıyasla, daha az ivmeleneceği anlamına gelir. Benzer şekilde, Jüpiter gibi daha büyük ve kütlesel olarak yoğun gezegenlerde, yerçekimi ivmesi daha yüksek olabilir.
Bir diğer örnek olarak, daha küçük ve daha hafif bir gezegen olan Merkür'de, yerçekimi ivmesi, Dünya'dan daha düşüktür. Kütle çekimi, Güneş sisteminde büyük bir rol oynar ve gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların ve diğer gök cisimlerinin hareketini belirler. Güneş sistemindeki en büyük kütleli nesnedir ve etrafındaki cisimleri çekerek onları yörüngelerinde tutar. Bu nedenle, Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleri, Güneş'in kütlesi ve konumuyla doğrudan ilişkilidir. Güneş'in kütle çekimi, gezegenlerin yörüngelerini belirleyen, merkezi bir kuvvet olarak hareket eder. Kütle çekimi aynı zamanda, Güneş sisteminde birçok dinamik olayı da etkiler. Örneğin, gezegenlerin yörüngelerindeki dönüşler, kütle çekiminin etkisi altında gerçekleşir. Jüpiter gibi büyük gezegenlerin kütlesi, diğer gezegenlerin yörüngelerini etkileyebilir ve onların yörüngelerinde değişikliklere neden olabilir. Ayrıca, kuyruklu yıldızlar ve asteroidler gibi küçük gök cisimlerinin yörüngeleri de, Güneş'in kütle çekimi tarafından belirlenir. Bu nedenle, Güneş sistemindeki tüm gök cisimlerinin hareketleri, Güneş'in kütle çekimi etkisi altında gerçekleşir ve karmaşık bir denge içinde evrilmektedir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.